Kemo kanalından herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şu an elimde tuttuğum Akitsu 8000 Hz karbon fiber mouse'u anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göstereyim. Vanser markasıyla Arbiter Studio beraber Akitsu mouse'unu yapıyorlar. Yani bu ne Vanser'in mouse'u ne Arbiter'in mouse'u. İkisi kardeş kardeş bir tane mouse üretmişler ve güzel olmuş diyebilirim. Şimdi ilk önce şu tartışmaya bir son vereyim. İşte bazı yorumlarda ben okuyorum. Bazı arkadaşlar artık dalgasına mı söylüyor, neden söylüyor bilmiyorum. Bu karbon fiber sevdası ne? Arkadaşlar karbon fiber sevdası diye bir şey yok. Siz nasıl bir plastik mouse ya da magnezyum mouse istiyorsanız başkaları da karbon fiber alabilir. Yani karbon fiber sadece bir hissiyat için alınan bir şeydir. Yani yoksa 3395 sensör var mesela bunda. Gidip başka 3395 sensörü de alabilirsiniz. Yani burada nasıl diyeyim, ben muz seviyorum diğeri de elma seviyor diye tartışmaya gerek yok. Kimileri karbon fiber sever, ben magnezyum severim, başkası plastik sever, gereksiz bulur. Yani bunlar herkesin kendi bütçesine göre alabileceği ürünler. Benim tavsiyem ise yani çok önemli değil ama ben de karbon fiber kullanmayı seviyorum. Şimdi gelelim, bunu ben kendi paramla aldım. Bunu da söyleyeyim. Devlet tarafından mecburiyetten işte Vanser, Akitsu, Arbiter gözüktüğü için reklam falan yazmak zorundayım biliyorsunuz. Ama kendi paramla aldığım için gönlüm rahat bir şekilde zaten size anlatacağım. Zaten bu kanalımda gidişatı böyle olması için elimden geleni yapıyorum. Sizler de buna aynı zamanda destek olmak isterseniz de kusura bakmayın konuşamadım. Beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Bunlar benim için yeterli olacaktır. Eğer işte katıl, destek vermek istiyorsanız da olabilirsiniz. Yani bunları zaten biliyorsunuz. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Gelelim bu mouse'un tasarımına. Arkadaşlar bu mouse gerçekten güzel tasarlanmış. Yani baktığınız zaman şöyle üst taraftaki tıklama yerlerindeki olan parlaklıklar, sonra scroll tuşunun oradaki desenler, kendi işte nasıl diyelim delikli yapısı, delikli yapısının bu bal peteği tarzında olması, bu her ne kadar Final Mouse'dan çalınmış olsa da yan taraftaki tuşlar, arka taraftaki olan özel desen bu Yusufçuk markasından alıntı gibi olmuş. Hoş, arka tarafının bu şekilde olması çok önemli değil çünkü ben arka tarafını görmüyorum. Yani arka tarafının isterse dümdüz olsun önemli değil ama yine de koyma gereği duymuşlar. Yani şöyle genel olarak tasarımına baktığın zaman gerçekten çok çekici bir mouse. Bir de ön tarafında delikler yapılmış. Bu delikler anladığım kadarıyla böyle mouse'a farklı bir hava katmak istenmiş. Yine görmüyoruz ama şöyle elimize aldığımız zaman spor araba tarzı bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Yani ben öyle baktığım zaman ilk başta bir spor arabaymış, hani hava delikleri oluyor ya. Aynı o tarz bir mouse elimde tutuyorum hissiyatı verdi. Şöyle geldiğimiz zaman her tarafı biz dedik bu mouse'un karbon fiber. Buralar işlenmiş karbon fiber. Bir de saf karbon fiber olan yerler var. Onlar ise şu tam orta kısım arkadaşlar. Bir de arka tarafını çevirdiğimiz zaman şu sağ ve sol buralarda sırf karbon fiber olarak işlenmemiş haliyle görebilirsiniz. Başka bir şey de zaten bu mouse hakkında tasarımında yok. Bir de karbon fiber normalde esnek olur. Bu markada arkadaşlar gerçekten desteklemek için 2 kat karbon fiber kullanılmış hissiyatı verilmiş. Destekler bolca atılmış. Bu yüzden birisi şu mouse'u aldığı zaman ilk hissiyat gerçekten çok sağlam. Yani şöyle göstereyim. Bir VL mouse aldığım zaman elimdeki o gıcırtılar vesaire vesaire, bir de Arbiter yani Vanser'i elime aldığım zamanki sağlamlık. Yani şu mouse'u ilk kutusundan çıkartan adam ilk şunu diyecektir: lan bu ne? Bu ne kadar sağlam bir şey. Ne kadar kaya gibi bir şey hissediyorsunuz. Bunu abartmadan söyleyeyim sizlere. Gerçekten kaya gibi sağlam mouse yapılmış. Tasarımından bu açıdan güzel. Bunu altına size çize söyleyeyim. Gramajına geldiğimiz zaman arkadaşlar bu mouse'un 38 gram ağırlığında şöyle ortadan tuttuğunuz zaman zaten ne kadar stabil bir şekilde olduğunu görebilirsiniz. Bu arada tasarımından bahsederken dongle'ın tasarımını da unuttum. Dongle arkadaşlar LED ekranlı ve istediğiniz oradaki ayarları görebiliyorsunuz. Bunun bir artısı var. En azından şarjının bittiği zaman hani şöyle bir göz ucuyla bile baksanız görebilirsiniz. Kabloya talim kalmazsınız. Yani kabloyla kullanım yapmazsınız. En azından bu güzel bir şey olmuş. Mesela Final Mouse kullandığım zaman herhangi bir bildirim olmadığı için, yani evet dongle'ın da bir şey kırmızı ışık yanıyor ama her zaman onu dikkat etmiyorsunuz ki oyun içerisinde. Dikkat etmiyorsunuz, oyun orasında kesiliyor ve hemen kabloyu tak filan. Zaten kablosu dandikti Final Mouse'un. Böyle bir sıkıntı yaşıyordum ama Arbiter'de herhangi bir sıkıntı yaşamadan zaten burada işte %74 en azından pil ayarını, göstergesini gördüğüm için az kalmış şimdi takayım diyorum. Gidip takıp akşamdan kendisini zaten şarj ediyordu. Bu güzel. Yani bu gerçekten benim beğendiğim bir şey. Aynısının benzeri Razer'da oluyor. Hemen şuradan tık çıkıyor bir tane işte bir şey. İşte %30 şarjınız kaldı. Yani ekrandan size gösteriyor.
Bu da güzel ama Arbiter'de böyle bir ekranlı dongle'ını da koymuşlar. Bu da artı bir şey olmuş. Tasarımdan bahsettik, ağırlığından bahsettik. Son olarak da bir şeyinden daha bahsetmek istiyorum. Şu arkasındaki olan rakam arkadaşlar. Bende 2469. Şu an bu mouse satıma kapalı arkadaşlar. Yani elinizdeki mouse sınırlı sayıda üretilmiş olabilir. 5000 adet diye ben biliyorum. Ama ne kadar güvenilir orası tartışılır. Eğer satışa açılmazsa yani elinizdeki model sınırlı sayıda üretilmiş bir mouse olma yolunda ilerlediğini sizlere söyleyebilirim. Evet, şimdi gelelim en kritik noktaya, kullanım süresi. Kullanım süresine baktığımız zaman 200 mAh'lık pille geldiği için çok kısa bir kullanım süresi var. 4000 Hz'de 3 gün kadar rahatlıkla ben idare ettim. Siz bunu 2 gün, yani sık oynuyorsanız 2 gün diye düşünebilirsiniz. 1000 Hz'de hadi idare eder diyelim ama artık 1000 Hz kullanan var mıdır bilemiyorum. 1000 Hz'de kullanırsanız yine de kısa ama idare eder diyebilirim. 8000 Hz'de zaten oyunlar destekleme muhabbeti var. Pili çabuk bitirdiği için kullanılmıyor gibi 8000 Hz zaten daha olaya dahil bile etmiyorum. 8000 Hz zaten kullanırsanız artık bir günde bir mi, işte yarım günde bir mi, sık oynamanıza göre değişecektir. Şarj etmek durumunda kalacaksınız. Hazır 4000 Hz ve 8000 Hz muhabbetine girmişken bunu da söyleyeyim. Razer'ın kendi polling rate'ini ölçen alette ölçtüğüm zaman arkadaşlar hiçbir zaman 8000'e çıkamadım. Yani bu Razer'dan dolayı olabilir de mouse'tan dolayı olabilir. Her ikisine de suç atmak istemiyorum. Ama bilin ki 26000 dpi'ye kadar çıkarsam, 25600 yani dpi'ye kadar çıkarsam bile hiçbir zaman işte 8000 Hz'e ulaşmadı. Hatta 6800'lerde filan takıldı. Bunu da size söylemiş olayım. Ama bakın tekrar söylüyorum. Bu Razer'ın programından dolayı olabilir. Sadece mouse'a da suç atmak istemiyorum. Bir diğer sıkıntısı 8000 Hz'e takılma olayı. İşlemci çok yük biniyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 4000 Hz'e baktığımız zaman gerçekten 24'lerde filan takılırken 8000 Hz'de baktığımız zaman ise yani o %31'lere kadar çıkıyor. Bu kadar etkiliyor. Eğer sizin işlemciniz kötüyse 4000 Hz'de bile takıntılık yaşayabilirsiniz. 8000 Hz'de hayli yaşayacaksınız. Düşük işlemci kullanıyorsunuz. Zaten 8000 Hz kullanmazsınız diye düşünüyorum. Ama 4000 Hz'de bile işlemcini yorduğunu söylemiş olayım buradan. Yani kullanacaksanız lütfen işlemcinizin, en azından bu mouse'u alacaksınız, kullanacaksınız demeyelim, alacaksınız. En azından benim gibi i5 12400F olsun da %20 falan kullansın. Çünkü bunun içine Discord girecek, oyun girecek, işte arkadan başka bir şeyler girecek. Daha da yorulacak işlemciniz. Eğer işlemcinizi seviyorsanız bu gibi şeylere biraz dikkat edin bence. Tabi tercih sizin. Evet arkadaşlar, şu an Akitsu'nun yazılımı böyle. Gerçekten çok sade olduğunu söylemek istiyorum. %72 şarj kaldı. Buradan şarjı görebilirsiniz. Hemen şuradan basalım ve girelim. Çok basit. Performans, kostümize, makro diye 3 bölüm var. Ben performans kısmından size bahsedeyim. Şöyle Motion Science'ı kapatayım. 3 tane profiliniz var arkadaşlar. Polygon Rate'i seçtiğiniz yer var. 4000-8000 tarzında. The Bounce Time var. Bunu ben 1'de ya da 2'de bazen tutuyorum. 0'da tutup tutmamak tamamıyla size kalmış. Ben 1'de tutuyorum. Bu çift tıklama hissiyatı vermesin diye. Sonrasında uyku yeri var. Ben bunu 10 dakikada ya da bazen yeri geliyor 15 dakikada ama 10 dakika idealdir. 10 dakikada tutuyorum. 10 dakika sonra mouse kendini kapatıyor. Load ayarı var. Bunu genelde ben 1'de kullanıyorum. Siz isterseniz biraz daha kaldırmak istiyorsanız 2'de tutabilirsiniz. Yani bu kaldırma mesafesi muhabbeti var ya. O şimdi lift off distance mi neyse, İngilizcesini tam söyleyemeyeceğim. Motion Science var. Motion Science'ın daha tutarlı olduğunu biliyorsunuz DPI kısmında ama aynı zamanda tıklama gecikmesine de yükselttiğini bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden ben genelde tıklama gecikmesine önem verdiğim için Motion Science'ı kapatıyorum ama siz isterseniz açıkta tutabilirsiniz. Çok fazla fark ediyor mu diye sorarsanız yok, öyle bir amşan bir fark yok. Sadece bir alışkanlık diyelim. Sonra burada Angle Snap ile Ripple Control denen bir şey var. Tam telaffuzlarını bilmiyorum. Bunları açtığınız zaman mouse salaklaşıyor tabiri caizse. DPI kısmını ister 3 ister 5 yapabilirsiniz. Ben 5'te kullanıyorum. Siz de farklı DPI'ler buraya ayarlayabilirsiniz. Kostümüze geldiğiniz zaman işte sol click, sağ click, orta click'in nasıl makrolama yapmak istiyorsunuz onları ayarlayabiliyorsunuz. Burada 5 tane tuşa makro atayabiliyorsunuz. Şimdi makrolamaya geldiğiniz zaman işte ben üst tuşa bastığım zaman 1, 2, 5 ve Y'ye bassın tarzında makrolamalarda record şeklinde yapabilirsiniz. Ben çok böyle şeylerle uğraşmıyorum. Uğraşanız varsa zaten bunları çok daha iyi biliyordur diyorum. Başka bir şey diyebileceğim bir şey var mı? Şu sağ tarafta bakın İngilizce var. Diğer diller var ama şu an herhangi bir şey eklenmiş yok. Bir de
Connect Device var. Hani başka One mouse'unuz varsa onu da buradan ekleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Eğer çok karıştırdığınız herhangi bir sıkıntı olduysa Factory Reset'te atabilirsiniz. Geri gelmek istediğiniz zaman da şurada geri tuşu var. Hemen tekrar basayım, göstereyim. Bakın burada back var. Bastığınız zaman geri geliyor. Yazılım kısmını basit ve bu kadardı. Arkadaşlar switch seslerini duydunuz. Switch sesleri gerçekten güzel. Yani ben kullandığım süre boyunca switchlerden çok memnun kaldığımı söyleyeyim. Yani 2-3 gün kullandım ama çünkü şu sıkma mini mouse olduğu için şöyle sıkıyordum ve artık bileğim ağrıyor, elim ağrıyor. Dedim artık videosunu çekeyim çünkü kullanmak istemedim. Mini mouse kullananlar kullanabilir. Switch'lerin sesleri çok güzel. Ben memnunum. Switch olarak Huano'nun ürettiği özel olsun diye bence üretildi. Çünkü Huano'ya çok benziyorlar. Dragon Claw 80 milyon ana tuşlar. Ortası ise Endocorus TTC Gold tam üretilmiş. Yan tuşların switchlerini bilmiyorum. Şu yan tuşların yapısı arkadaşlar sivri. Biraz garipseyebilirsiniz. Belki uzun kullanımda sıkıntı da çıkartabilir. Bilmiyorum. Ben 2-3 gün kullandım. Bir garipsedim. Belki de alışabilirdim. Switch'ler dediğim gibi çok güzel. Hissiyat güzel. Pre-travel ve post-travel'a baktığımız zaman pre-travel yok ama post-travel hafiften var ama çok etkiler mi? Kesinlikle etkilemez. En sıkıntılı olan bölgeye geleyim. Arkadaşlar orta tekerlek ileri ve geri doğru hareket ettirmek hafif de olsa sert. İdare eder mi? Eder. Yumuşama ihtimali mi? Var ama basımı harbi parmağınıza kas yaptırır. Yani basımı o kadar sert ki eğer bunu basarak bir şeylerde kullanıyorsanız bilin ki çok sıkıntı çekeceksiniz. Ben ilk bastığımda acaba dedim mouse mu bozuk? Hani o dereceye geldi iş. Hem basım hissiyatı çok az hem de basımı çok sert. Artık parmağınız kesinlikle mesela ben G yani bombayı bu basıma alıyordum. Bu mouse'la çevirdim bıraktım. Şimdi ileri doğru zıplıyorsun. Ortaya basınca bomba atıyorsun ama bunda çok sert olduğu için onu bıraktırdım. Yani artık siz düşünün gerçekten orta tuşun basımı zor. Bunu buradan size söyleyeyim. Şimdi shape'ine gelecek olursak arkadaşlar. Shape'i kesinlikle mini shape. Nasıl diyeyim? VL Beast X mini olabilir. Sonra Final Mouse'un mini versiyonu olabilir. Razer Cobra la çok benzer. Hani gidip Razer Cobra'ya denerseniz hemen hemen aynı diyebilirim. Birebir aynı değil ama neredeyse birbirinin çok yakını diyebilirim. Yani Razer Cobra'ya gidip denediğin zaman Arbiter aldığın zaman garipsemezsiniz. Hatta şöyle diyebilirim. Razer Cobra'nın magnezyum hali desem çok da abartmış olmam. İsterseniz de zaten siz eloshape.com'dan bakabilirsiniz detaylıya. Ben de belki bir taraflara resimleri koyabilirim. Hani en azından hangi mouse'larla neredeyse shape'i aynı olduğunu görmeniz için. Şöyle söyleyelim. Bu benim elim 18 santime 9 santim. Kesinlikle benim elime uygun değil. Çünkü ben claw tutamıyorum. Ben bu kadar keskin claw tutamıyorum. Biraz palma yakın claw tuttuğumdan dolayı ve şu alt taraftaki incelik olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim. Parmaklarım böyle. Elim böyle. Böyle bir şey kullanılır mı? Kullanılmaz. Bu yüzden burasını sürekli sıkmak zorunda kalıyorum. Bu da elime ağrı getiriyor. Sizlerin elleriniz 16-17 santimse kullanılabilir ama 18 santim ve palm kullanamazsınız. Claw'da, keskin claw'da kullanamazsınız. Hafif claw belki ama keskin claw kesinlikle olmaz. Aklınızda olsun. Fingertip eğer şuralara denk gelecekse parmağınız kesinlikle kullanır. Bazı insanlar buradaki deliklerden rahatsız olabiliyor. Ama şöyle bir finger kullanabilen varsa kullanır. Onu da söyleyeyim. Tabii ki de küçük eller için. Büyük ellerde bence sorun yapar. Tabii böyle keskin claw kullanan arkadaşlar da var. Uzun elli böyle babacan elli. Adam şu şekil kullanabiliyor. Onlara da diyebileceğimiz bir şey yok. Buradan bunu da söylemiş olalım sizlere. Evet gelelim artı ve eksilerine. Arkadaşlar bu mouse hakkında artı diyebileceğim şahsen bir şey yok. Sadece şöyle bir artı söyleyebilirim. Magnezyum yapısı olmasına rağmen sağlam kasası gerçekten. Bak bu mouse'u ilk aldım bir çıkarttım ulan dedim bu ne? Çünkü bundan alışmışım ya. Final Mouse'dan Langer biraz böyle yallum yullum olmasına. Arkadaş bunu bir aldım kaya gibi. Gerçekten burada beni sevindirdi. Sonrasında şöyle söyleyeyim. Switch'ler gerçekten çok tatlı. En azından bir Final Mouse'dan sonra geldikten sonra daha böyle çıkır çıkır, daha bir güzel, daha bir tatlı. Bundan da okeyiz. Sonra 8000 Hz desteklediği ama kullanamıyorsun. Bu bence bir artı değil. Artı gibi gözükse de. Bir de LCD ekranın olması arkadaşlar. En azından pilini görebiliyorum, ayarlarını görebiliyorum. Yazılıma, web'e ihtiyaç durmaması da güzel. Ve arka tuşlarında her şeyi de halledebilmiş. Hertz ve DPI bizim için zaten yeterli biliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsanız daha ne isteyeceksiniz bu mouse hakkında? Artıları bu kadar diyebilirim. Hani bunlardan ne kadar artı sayılacaksa artık. Eksilerinde ise işte shape
Bir eksi değildir. Herkes kendi eline göre almak zorunda zaten. Sadece eksi olarak da şu scroll tuşunun sertliği. Bakın şöyle sürtüyorum. Hiç hareket etmiyor. İlla böyle babacan şeklinde ilerletmem gerekiyor. Basımı zaten hiç söylemiyorum. Çok leş, çok kötü. Bence ileride inşallah yumuşar. O şekilde söyleyeyim. Ama kullanacak olan arkadaşlar da illa da vardır. Sert sevenler illaki olacaktır. Onlar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Eksi yönlerinde sadece o. Bir de eksi yön olarak şuradaki yan tuşların arkadaşlar sivri olması. Yani herkes böyle karemsi yaparken sen niye eksi böyle sivri yaptın be mübarek insan diye aklımdan geçirdim. Onun haricinde eksi yönü ben bulamadım. Bir de şunu söyleyeyim. 8000 Hz'de takılma olayı var. Artık update mi getirirler? Buna bir düzenleme mi getirirler bilmiyorum ama ara sıra ben 8000 Hz'de takılma gördüm. Bu işlemciden dolayı olabilir de olmayabilir. 12400F'i de böyle zorluyorsa bir mouse yuh derim yani. Sadece bir oyun açık. Ben Discord kullanmıyorum biliyorsunuz zaten. Discord falan yok. Sadece bir oyun açık bir de mouse. Yani bunda bile bu kadar takılma yapıyorsa helal olsun. Ama şunu da söyleyeyim. Ben çıplakken sanki bir takılma gördüm. Bunu da söyleyeyim. Hakkını yemeyelim. Sanki gördüm. Takılma olan söyleyen arkadaşlar da var. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bunun haricinde herhangi bir eksi ben görmedim. Ama söyleyeyim ya 3 gün kullandım ya 4. gün bu. Hani artık böyle elim ağrıdığı için kusura bakmayın daha fazla da zaten yapamadım. Zaten yurt dışına çıkacağım. Kısa süre sonra büyük ihtimal bu videodan sonra beni göremeyebilirsiniz. Ara sıra belki atabilirim video. Stok olarak hazırlayabilirsem onlarla idare edeceksiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Lafı uzattıysam kusura bakmayın. Destek olmak isterseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu mouse hakkında herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Final Mouse'la herhangi bir karşılaştırmasını istiyorsanız da yine yazabilirsiniz arkadaşlar. Karşılaştırmaktan ben zevk duyacağım. Yoksa direkt olarak satmak istiyorum. Hemen satayım elimden çıksın gitsin taraftarıyım. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.